Web Ustası YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün işe yarar ve oldukça eğlenceli bir videoyla karşınızda olacağım. Bugünkü videomuzda temel düzeyde CapCut masaüstü kullanımını, CapCut'ın başlangıç düzeyinde bazı sırlarını, kısacası bir video oluşturmak için ilk ihtiyacınız olan A'dan Z'ye tüm bilgileri veriyor olacağım. Ben Web Ustası ekibinden Mustafa. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve tüm bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Ayrıca Web Ustası ekibi olarak bir CapCut topluluğu oluşturduk. Video açıklamalarındaki Telegram grubuna gelerek siz de topluluğumuzla CapCut hakkında bilgi paylaşımı yapabilirsiniz. Şimdi hazırsanız videomuza geçelim. Tarayıcımıza CapCut.com yazarak CapCut'ın resmi sitesine ulaşıyoruz. İlk adımımız CapCut yazılımını bilgisayarımıza indirmek. Hemen buradaki ücretsiz indirin butonuyla yapabilirsiniz. Bilgisayarınızın hızına, internetinize bağlı olarak 3-5 dakikalık bir indirme süreci olabilir. CapCut'ı bilgisayarınıza kurduktan sonra ise böyle bir ekranla karşılaşacaksınız. Bu ekranda alt kısımda daha önce çalıştığınız projeler olacak. Tabii sizler sıfırdan başlayacağınız için bu sayfa boş olacak. Benim daha önce çalıştığım örnek projeler burada mevcut. Bunlardan herhangi birine tıklayarak çalışmalarıma devam edebilirim. Sıfırdan bir projeye başlamak için ise üst kısımdaki Create Project bölümüne tıklıyorum. Ve yeni bir proje oluşturmam için istediğim her şey artık bu sayfada. Şu an CapCut masaüstündeyiz. Hemen bu kısmı şöyle bir tanıtayım. Bu kısım import bölümü. Buraya üzerinde çalışmak istediğiniz video, ses, resim gibi parçaları atabiliyorsunuz. Şöyle import deyip desteklediği formatların, yani aslında sizin çalışacağınız formatların tümünü buraya atabilirsiniz. Burası import bölümümüz. Hemen orta kısımda bir oynatıcımız var. Bu kısımdan videonuzun ön izlemesini inceleyebilirsiniz. Hemen play butonuna tıkladığınızda videonuz burada oynayacaktır arkadaşlar. Hemen buradaki butondan videonuzu tam ekran yapabilirsiniz. Şöyle üzerine bir kez tıkladığınızda ileri geri yapabilmeniz için burada bir menü çubuğu açılacak. Önceki haline almak için ise şu iki oka tıklamanız yeterli olacaktır. Sağ kısımda ise detayları göreceğiz. Projemizin FPS değerini, projemizin ismini, hangi yoldan buraya import ettiğimizi gibi birçok bilgiyi buradan edinebilirsiniz. Eğer bilgisayarınız yavaşsa, başlangıçta yapmanız gereken bir ayar var. O da bu kısımdaki Modify bölümünde. Bu arada bugün yaptığımız çalışmaları CapCut'ın free versiyonunda yapacağız. Yani ücretli versiyonda yapmayacağız. Sebebi ise şu: bazılarınız bunu satın almak istemeyebilir. Elindeki mevcut imkanlarla video düzenlemek isteyebilir. İşte bu yüzden ben de bugün sizlere free versiyonda anlatım yapacağım. Az önce bir ayardan bahsetmiştik. Hemen sağ kısımda Modify diye bir bölüm var. Eğer bilgisayarınız yavaşsa hemen buradan performans bölümüne geleceksiniz. Buradan proxy'yi açtığınızda ve buradan ilgili ayarları bilgisayarınıza göre yaptığınızda, ki 720 ayarı iyidir ya da bilgisayarınız çok daha eski bir versiyonsa 540 da iyidir. Bilgisayarınızın donanımından tasarruf ederek çalışmasını, düzenlenmesini sağlayan kısımdır burası. Yani bilgisayarınız yavaşsa bazen ön izlemeleri, bazen karmaşık projelerde çalışmayı güçleştirebilir. Tıkanmalar, donmalar ya da uygulamanın kapanmaması için CapCut böyle bir performans bölümü hazırlamış. Buradaki proxy bölümünü açarak arayüzdeki çalışmalarınızı donmalardan, aksamalardan koruyabilirsiniz. Bilgisayarınız yeni bir bilgisayarsa, yeni nesil ve donanımı iyi bir bilgisayarsa proxy bölümü kapalı çalışabilirsiniz. Save diyorum ve çalışma ekranıma geri dönüyorum. Şimdi import bölümüne bir video atmıştık. Bu videonun üzerinde çalışabilmemiz için sağ alt kısmındaki Add to Track butonuna tıklamamız gerekli. Yani buradaki artı butonuna. Tıkladığınızda videomuzun tamamını zaman çizelgemize almış olacak. Videomuz şu anda
4 dakika 51 saniyelik bir videoymuş. Onu da burada görebiliyorsunuz. Böyle zaman çizelgesini ilerlettikçe şu anda zaman çizelgesinin kaçıncı dakika ve saniyede olduğunu bu mavi bölümden görebilirsiniz. Yani bu zaman çizelgesi çalışmanızın birçok alanında olacak. %80-90 oranında. Bu yüzden zaman çizelgesini kullanmayı öğrenin. Sadece bir zaman çizelgesi değil. Şimdi projemizi buraya attık. Yani bunu birkaç video olarak varsayalım. Ben hemen şöyle birkaç yerinden bölüyorum. Birazdan size bölmeyi de göstereceğim, merak etmeyin. Ben şu an örnek olarak çalışıyorum. Diyelim ki 4 adet video parçam var. Bunları keseceğim, biçeceğim, birleştireceğim. Aralarına geçişler ekleyeceğim. Ve en sonunda çalışmamı bilgisayarıma kaydederek sosyal medyada videomu yayınlamaya hazır hale geleceğim. 4 adet farklı videom var. Şimdi bu şekilde çalışmanız biraz zor olabilir. Ara ara bu zaman çizelgesini büyütmeniz, videonun detaylarına inmeniz gerekebilir. Bunu da hemen sağ kısımdaki büyüteç bölümünden yapabilirsiniz. Eğer büyüteç artıya tıklarsanız, yani zoom in bölümüne tıklarsanız videonuz biraz daha zaman çizelgesinde büyüyecektir. Aslında çok detaylarına inebilirsiniz. Hemen burada gördüğünüz gibi şu boşlukları videonuzdan temizlemek için lazım olabilir. Eksiye tıkladığınızda ise ne kadar tıklarsanız zaman çizelgeniz o kadar küçülecektir. Bunu duruma göre ayarlayacaksınız. Projenizin durumuna göre, çalışmanıza göre buradan artıya ya da eksiye tıklayarak büyütüp küçültebilirsiniz. Şimdi gelelim kesme biçme olaylarına. Biraz izledik, ilerledik. Burada diyelim kesmemiz ve silmemiz gereken bir nokta var. Ama bunu saniyesi saniyesine yapmak gerekli ki video bütünlüğü bozulmasın. Bu yüzden ne yapıyoruz? Hemen buradan zoom in bölümüne tıklıyoruz. Kesmek istediğimiz bölümü buradan buluyoruz. Bu tamamen size bağlı. Bakın burada bir ses başlangıcı var. Hemen şurada da görebilirsiniz. Ben burayı kesmek istediğim bölümün başlangıcı olarak varsayıyorum. İzleyelim. Ve aylık 98 milyondan fazla Ben bu ve aylık 98 milyondan fazla bölümünü silmek istiyorum. ve aylık 98 milyondan fazla Ne yapacağım? Hemen bu ve bölümüne zaman çizelgemi getirdim. Dilerseniz manuel olarak hemen şuradan split bölümünden zaman çizelgesinin bulunduğu bölümü ikiye ayırabilirsiniz. Bakın ne oldu? Kesmek istediğim bölümü buradan ayırmış oldum. Bunun bir kısa yolu da var. Genel olarak ben bu kısa yolu kullanıyorum. Daha rahat, daha hızlı oluyor. İlk bölümü manuel kesmiştik. Yani buradaki kesme bölümünden kesmiştik. İlerletiyorum. ve aylık 98 milyondan fazla Ve aylık 98 milyondan fazla bölümünden sonra da hemen şurada bu bölümü bölmek istiyorum. Ne yaptım? Zaman çizelgemi getirdim. Zaten CapCut burada mıknatıs özelliği sayesinde bize yardımcı oluyor. Yani bu çizgi rastgele oynamıyor. Bazı bölümlere yapışıyor arkadaşlar. Buradan değil, bu sefer klavyemdeki kontrol tuşuna basılı tutarak B'ye basıyorum. Yani kontrol B, Bursa kısa yolunu kullanıyorum. Ne yaptım? Kısa yolu kullanarak daha hızlı bir kesme işlemi sağladım. Aslında buradan da yapabilirim. Diyelim ki bir yanlış yaptınız. Buradan değil de şuradan kesmek istiyordunuz. Bunu nasıl geri alabilirim? Arkadaşlar, evrensel bir kısa yol vardır. Ctrl Z, ama hemen burada da Ctrl Z'nin işlevini gören bir tuşumuz mevcut. Hemen buradaki Undo bölümü. Evet, kesme olayını anlattık. Ctrl B ile ya da buradan manuel olarak kesebileceğinizi artık biliyorsunuz. Şimdi bu iki sahnenin, yani iki parçanın arasına geçiş efekti eklemek istiyorsunuz. Yani transition. Hemen ne yapacaksınız? Üst kısımda bakın, transition bölümü mevcut. Buna bir kez tıklayacaksınız. Burada birçok pro ve ücretsiz geçişleri görebilirsiniz. Yani proları kullanmak zorunda değilsiniz. İlk başta zaten ücretsiz versiyonuyla başlayıp önce emekleyip sonra yürümeyi tavsiye ediyorum. Diyelim ki şuradan bir geçiş efektini beğendiniz ve buradaki tam zaman çizelgesini bu arada iki parçanın arasına getirip hemen buradan bir tanesini tıklayıp aşağıya atıyorsunuz. Aşağıya attıktan sonra gördüğünüz gibi arada böyle buğulu beyaz bir
bölüm açıldı. Bu işte buradaki geçişimiz arkadaşlar. Onu temsil ediyor. Şimdi sesi kısıyorum dikkatiniz dağılmasın diye. Bakın biraz ilerletiyorum. Hemen geçiş bölümüne dikkat edin. Evet, buradaki efektimiz, geçiş efektimiz buraya uygulanmış oldu. Siz diyelim ki bu geçiş efektinin biraz daha uzun geçiş yaptırmasını istiyorsunuz. Ne yapacaksınız? Hemen burada duration bölümü var. Burayla oynayarak bu geçiş efektinin uzunluğunu, kısalığını ayarlayabilirsiniz. Burayı ne kadar uzatırsanız geçiş efekti, yani duration bölümünü ne kadar yükseltirseniz geçiş efekti bir o kadar uzun gerçekleşecektir. Hemen izleyelim. Bunu kısalttığınızda da zaten burada temsili bir görsel var. Kısa bir geçiş yapmış oluruz. Evet, işin transition bölümünü de göstermiş olduk. Şimdi ise bir video parçasına efekt eklemeyi göstereceğim. Projemiz yavaş yavaş istediğimiz bir video haline gelmeye başladı diyelim. Ama biz bazı parçalara, yani burada böldüğümüz bazı parçalara ya da videonun tamamına bir efekt eklemek istiyoruz. Yine üst menüden Effects bölümüne tıkladığınızda istediğiniz tüm video efektleri burada olacak. Yine burada pro versiyonlar var. İşimizi çok rahat görebileceğimiz ücretsiz versiyonlar var. Diyelim ki ben videomun en başında aydınlanarak bir açılma istiyorum. Yani videom karanlıktan aydınlığa doğru ilerleyerek başlasın. Bu efektin ismine de Fade In diyoruz arkadaşlar. Hemen buradaki Fade In'e bir kez tıkladım. Eğer artı butonuna tıklarsam bu Fade In efektini hemen buraya atacak. Yani zaman çizelgemize. Buradan istediğimiz bölümden istediğimiz bölüme kadar bu efekti uygulayabiliriz. Ancak bu bir başlangıç efekti olduğu için nereye kadar uzatırsam aydınlanması da o kadar geç olacaktır. Şöyle basit bir yolu daha var. Buraya kalabalık olmasın diyorsanız bu efekti alıp ilgili video parçasının üzerine atabiliyorsunuz. Bakın bunun da artık üzerinde bir fade in efekti mevcut. Videomuz aydınlanarak açıldı. Şimdi ikinci parçamıza bir geçiş efekti ekleyelim. Şöyle konfetili bir geçiş var arkadaşlar. Bunu ikinci parçama ekleyeceğim. Böyle bir geçiş. Bunu da ön izlemiş olduk. Ne yapacağım? İstersem buradan artıya tıklayıp ikinci parçamın olduğu bölgeye ayarlayabilirim. Hemen şu şekilde sağdan soldan mouse'umla tutarak bunu kendime göre ayarlayabilirim. Ya da istersem direkt bu konfetiyi bu parçanın üzerine atıp efekti uygulayabilirim. Şimdilik ben böyle yaptım. Bakalım nasıl bir şey olmuş, birlikte inceleyelim. Birinci videoma efektimi, fade in efektimi uygulamıştım. Gördüğünüz gibi aydınlanarak açıldı. Şimdi videom ilerledi, devam ediyor ve ikinci parçaya geçeceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ikinci parçam konfetili bir geçiş oldu. Bunu ne kadar uzatırsam o bölgeye kadar efektim devam edecektir. Aynı şekilde ne yapabiliyorduk? Bunu alıp bu bölüme sürükleyip sadece bu parçaya uygulanmasını da sağlayabiliyorduk ki karmaşık projelerde bu çok işinize yarayacaktır. Bazı video parçaları şu şekilde üst üste olabiliyor. Bu sefer siz buraya efekti attığınızda ne oluyor? Buradaki tüm parçalara efekti uygulamış oluyor. Siz efekti buna uygulamak istiyorsunuz ama buna uygulamak istemiyorsunuz. Ama bu fade'ini buraya atarsanız mecburen hepsine uygulamış olacak. İşte bunun için çözüm de ne? Efekti alıp istediğimiz parçanın üzerine atmak arkadaşlar. Sadece buradaki çalışma alanına efektimi uygulamış oldum. Evet, Ctrl Z ile eski haline dönüyorum. Şimdi ise burada bir ses kaydı nasıl alınabilir bunu gösterelim. Videonuz sessiz diyelim. Üzerine bir seslendirme yapmak istiyorsunuz. Ne yapmanız gerekli? Zaman çizelgemizin üstündeki küçük menüde sağa doğru hareket ettiğimizde Voice Over diye bir bölüm açılacak. Zaten burada açık. Bir kez tıkladığınızda gördüğünüz gibi benim mikrofonumu test etmeye başladı. Buradan ses ayarlarımı yapabilirim. Buradan mikrofonumu seçebilirim. Kullandığım mikrofonu bu listeden seçeceğim ve buradan da sesimin test aşamasını takip edebilirim. Ve start dediğimde buradan ses kaydı başlamış olacak. Buraya tıklar tıklamaz ses kaydımız başlar arkadaşlar. Hemen alt kısma ses kaydını yapmaya başlar. Daha sonrasında da
Az önce gösterdiğim gibi kesip biçerek sesinizdeki boşlukları ve kirli alanları yok edebilirsiniz. Bu arada bir videoyu manuel olarak Shorts videoya çevirmek için diyelim ki bu parçayı Shorts videoya çevirmek istiyorsunuz. Yani dikey bir videoya. Bu parçaya tıkladınız. Hemen şuradan Ratio diye bir bölüm var. Buna tıkladınız. Şu anda orijinal genişlikte ve uzunlukta. Eğer ben burayı 16'ya 9 yaparsam videom yatay bir video olmuş olur. Yani şu andaki durumun aynısı. Ancak ben burayı 9'a 16 yaparsam YouTube Shorts, Instagram Reels ve TikTok formatına uygun bir video formatım olur. Daha sonrasında ise ben bu videoyu hemen şurada gördüğüm noktalardan çekerek büyütürsem, bu çerçeveye birebir olarak uyum sağlamasını sağlarsam bir uzun videoyu hemen buradaki alanda kısa bir videoya çevirmiş olurum. Ve yine şu ekranda sağ sol yaparak ekranda görünmesini istediğiniz bölümü seçebilirsiniz. Evet, videomu eski formatına ayarladım arkadaşlar. Bazı bölümlerde şunu yapmak isteyebilirsiniz. Diyelim ki burada ekranımın izleyiciye doğru yavaş yavaş yaklaşmasını istiyorum. Bu efekti nasıl yaparım? Arkadaşlar, CapCut'ta Keyframe diye bir özellik var. Bu nedir? Şimdi ben bu video parçasına bir kez tıkladım ve zaman çizelgemi bu parçanın başlangıç kısmına aldım. Şurada Transform diye bir bölüm var ve bu bölümün yanında da şöyle küçük bir Keyframe bölümü göreceksiniz. Zaten burada Add Keyframe yazıyor. Buna bir kez tıkladığımızda şu an buraya bir keyframe atmış olduk. Yani burasını bir başlangıç durağı olarak belirledik. Vereceğimiz efekti, yani yakınlaşma efektini diyelim ki şu bölümde keseceğiz. Hemen ne yaptım? Zaman çizelgemi istediğim bölüme yerleştirdim. Buraya da bir keyframe attım. Şimdi başlangıç keyframe'im burası, bitiş keyframe'im burası. Bitiş keyframe'ime geldim ve buradaki Scale bölümünden ekranımı yaklaştırdım. Böyle tabii ekrandan mouse yardımıyla istediğim bölümü seçebilirim. Şu şekilde bir yakınlaşma istiyorum. Yani yakınlaşmanın bittiği noktada final olan görüntünün bu olmasını istiyorum. Geldim en başa. Şimdi bakın, birlikte izleyelim neler olacak. Bakın, gördüğünüz gibi ekranım yavaş yavaş istediğim alana doğru yakınlaşmaya başladı. Yakınlaşıyor ve bitiş keyframe'ime geldiğinde artık o alanda sabit kalacak. Şimdi ekranın eski haline gelmesini istiyorum. Ne yapacağım? Bu bölümde yavaş yavaş ekranın eski halini almasını istiyorum. Başlangıç keyframe'imde herhangi bir işlem yapmadım. Farkındaysanız ikinci keyframe'de bir işlem yaptım. Bir bölüm daha belirleyeceğim ve o bölüme de bir keyframe atıp eski haline gelmesini komut olarak vermiş olacağım. Şimdi tekrardan zaman çizelgemi buraya bıraktım ve Transform bölümünün hemen yan kısmında Add Keyframe butonuna tıklayarak keyframe ekledim. Bu kısma geldiğinde, yani hemen buradan bu kısma doğru akarken yavaş yavaş eski ekranımı almasını isteyeceğim. Hemen şöyle %100 yaptım. Yukarı doğru ekranımı getirdim ve bu keyframe'e gelindiğinde hangi hale bürünmesini istiyorsam o vaziyete getirmiş oldum. Hemen buradan izleyelim, bakalım neler olacak. Bakın, burada da ekran yavaş yavaş uzaklaşmaya başladı. Benim istediğim alandan benim istediğim diğer alana kadar ekranım yavaş yavaş eski haline gelmiş olacak. İkinci keyframe'imize yaklaştık ve gördüğünüz gibi buraya geldiğinde artık ekranım aslında ilk keyframe'imdeki haline dönmüş oldu. Tekrar ediyorum. Buraya bir keyframe attık. İkinci keyframe'imizi attığımızda ise ekranın yakınlaşmasını istedik. Ekranın yakınlaşmasının ise yavaş yavaş dağılarak şu noktaya kadar uzaklaşmasını ve eski haline gelmesini istedik. Bugün çok fazla kafanızı karıştırmak istemiyorum. CapCut'a girişimizi yaptık. Bazı menü elemanlarının ne işe yaradığını gördük. Devam eden derslerimiz olacak. Bu serinin devamı olacak. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.